4000 saat CS, LoL, Valorant oynayarak ne öğrendin? Peki ya 4 farklı oyun oynayarak ne öğrenebilirdin? Sadece Türklerde olmamak üzere küresel olarak insanların sonsuz döngü içerisine girebildiği, basit eğlence içeren rekabetçi ve servis oyunları daha fazla ilgi görüyor. Şimdi 4000 saatini verdiğine üzülmüyor olsa da gün gelecek belki hedeflerine ulaşamadı diye, belki de daracık bir bilgi dağarcığına sahip kaldığı için verdiği zamana çok pişman olacak. O yüzden öncelikle neden farklı türde video oyunları oynamanız gerektiğinden bahsedecek ve sonra nasıl en sevmediğiniz bir türe bile sempati duymanızı sağlayacağınızı anlatacağım. Kör bir insana ne yaparsan yap gökkuşağının nasıl bir şey olduğunu izah edemez. Ve sen sürekli aynı video oyunlarını oynayarak kör olmamana rağmen etrafındaki çeşitli güzelliğe karşı kendini kör bırakıyorsun. Tabii ki bütün bunları yapabilmek için öncelikle yalnız kalmayı öğrenmen gerekiyor. Ben yalnız kalmayı öğrenemeden hiçbir şeye ilgi duyamadım. En son ne zaman kendinle baş başa kaldın? Artık her yerde sürekli Reels kaydırdığını biliyoruz. Yeni bir şeyler yapmanın seni tatmin edeceğine %100 garanti veriyorum. O yüzden şimdi listeye geçelim. Önereceğim oyunların kendi türlerinin mihenk taşı olmuş, kendisi ve türüne oyuncuyu bağlama potansiyeli en yüksek oyunlardır. Burada sana düşen önerdiğim oyunlara önyargısız yaklaşım sergilemek ve onları anlamaya çalışmak. Hades ve Dead Cells roguelike türüne sempati besleyebilmek için en iyi başlangıçlar olacaktır. Roguelike türü her ölümden sonra en başa döndüğün oyun tasarımı sayesinde her seferinde farklı deneyim yaşatabilecek bir türdür. En başa dönüyorum diye korkmana gerek yok. Çünkü aslında her başa döndüğünde oyun içerisinde pasif ve aktif yetenekler edinecek, karakterini geliştirecek ve tecrübeye dayalı olarak daha becerikli bir oyuncu olacaksın. Ben 2 boyutlu oyunlara hala önyargılıyım diyorsan Hades senin için en doğru başlangıç. Yunan mitolojisini kendisine konu olarak seçmiş, her ölümünde hikayesini oyuncuya daha fazla açan, hem oynanış çeşitliliği hem hikayesiyle oyuncuyu elinde tutmayı bilen çok başarılı bir oyun. Oyunda çeşitli silahlarla ve akrabaların olan Olympus tanrılarının lütuflarıyla çeşitli kombinasyonlar oluşturup 40 ila 100 saate kadar birbirinden farklı deneyimler tadacaksın. Hades'le olan kişisel derdimi de ilerleyen zamanlarda bir videoda konu ederim. Daha başarılı bir roguelike deneyimi sunan Dead Cells, hikaye anlatımını arka plana atarak saf bir oynanış sunuyor. Ama ne oynanış? 186'dan fazla ekipmanla her bireysiz deneyim yaşayacağını garanti ediyor. Bu oyunda kendi tarzına göre vahşeti benimseyip sert, hızlı ve gözü kara oynayabilir. Daha taktiksel düşünüp uzun menzilli silahları ve tuzakları kullanabilir. Hayatta kalma build'iyle tank gibi dayanıklı, yavaş ama güçlü vuruşlarla düşmanları indirebiliriz. Hatta içerisinde bulunan Metroidvania yapısı dolayısıyla ilginç yetenekler kazanacak ve keşif duygusunu da sana bas bas verecek. Bu oyunları öyle bir kere bitirdim, bitti hadi paketle diyerek bitmiyor. Hatta asıl oyun ilk defa sona ulaşabildikten sonra başlıyor. Oyunu ilk oynadığım zamanlarda 3. kez bitirebilmiş, 3. baş düşman hücresi zorluğunda sıkışmıştım. Ve evet, bu oyunda her sona ulaştığında bir baş düşman hücresi kazanıyor ve onlarla zorluk seviyesini arttırıp ilerleme kat ediyorsun. Benim de pişmanlığımdır mesela. Peri mekaniğini önemsemeyip öğrenmeden hurra diye dodge roll ata ilerlemek. Kalkan kullanmayı denedim ama sonradan yüksek zorluğa uyum sağlayamayınca oyunu 2 yıllığına rafa kaldırıp bütün kas hafızamın silinmesini bekledim. Zamanı gelince de kalkan kullanmayı öğrenerek oyunu zorlamadan tam anlamıyla bitirebildim. Yeni pişmanlığımda bütün silahları deneyemeden oyunu rafa kaldırmak oldu. Dead Cells'i dehşet seviyorum. Çünkü bana çelik gibi refleksler ve zorlu mücadelelere kafa göz gelişme isteği kazandırdı. Öyle bir istek ki Anomaly Agent'ı da oynarken en yüksek zorluk ayarına çekip düşmanların saldırı anında çıkan indikatörünü kapatarak %100'ledim. Binding of Isaac bu türün en başarılı oyunu olarak sana grafiklerin ve oynanış tarzının bir video oyununda en az önemli ögeler olduğunu kanıtlar niteliktedir. En fazla içeriği kendi içerisinde barındıran bu oyunda bir deneyiminiz asla bir öncekine yakından uzaktan benzemez. O kadar dolu doldur ki bu 3 oyundan benim şiddetle tavsiyem kesinlikle budur. Hollow Knight ve Ori, Metroidvania türünün en iyi örnekleridir. Ama madem önyargılı insanlar için bir video yapıyoruz, bu yüzden kontrollü bir başlangıç yapalım. Metroidvania'nın en basit tanımını ulaşamadığınız bir bölgeyi es geçip farklı bir yolda edindiğiniz yeni yeteneklerle geri dönerek bu noktadaki engeli aşıp kendinize sürekli yeni yollar edinerek haritayı ilmek ilmek keşfettiğiniz bir türdür diyerek yapabiliriz. Bu tür oyunlara girişeceğiniz zaman keşfetme aşkıyla da olmanızı tavsiye ederim. Metroidvania türü yapısı gereği en iyi 2 boyutlu oyunlarda etkinliğini gösterir. Ama kontrol bu türün gereksinimlerini 3 boyutlu bir dünyaya çok güzel aktarmış ve ilginç atmosferiyle oyuncuyu içine çekmeyi başarabilmiştir. 3 boyutlu bir oyuna Metroidvania yapısındaki haritayı olabilecek en iyi şekilde entegre etmiş, sadece harita ve yetenek yapısıyla değil, gerçeklik algını bozacak özellikleriyle de kendisini öne çıkarmıştır. Gizemli bir binada kardeşini arayan Jesse Faden, doğaüstü olayların içinde doğaüstü yetenekleriyle mekanın sırrını çözmeye çalışır. Yeni direktör olarak bütün sorumluluğu üstlenir. Hikaye bağlamında beklenti kurmanızı tavsiye etmiyorum. Kriptik bir hikaye anlatımı tercih ettiği için sayısız uzun metin okumak durumunda kalabilirsiniz. Hollow Knight, Souls zorluğunu aratmayan, hikayesini lore mantığıyla anlatan, her
her an dikkatli olmanı isteyen böceklerin dünyasında geçen muazzam bir örnektir. Süre başlamak için birazcık kriptik olmasıyla bilinir. İlk 2 bölgesini keşfedebilecek kadar sabırlı bir oyuncu olabilirseniz sizi de kendisine aşık edecek bütün deliler hep birlikte Silksong'u bekleriz. Kurguya Silksong'un fragmanı çıkmadan önce başlamış. Ori oyunları da bu türe başlamak için en iyi seçenek. Grafikleri iç açar, oynanışı son derece çeşitli ve eğlencelidir. Özellikle ikinci oyun var ya. Disney masallarından fırlama gibi duran bu oyun hiç diyalog kullanmadan bir hikayeyi nasıl vurucu bir şekilde anlatabileceğiniz anlamında ders niteliği taşır. O kadar iyi bir harita dizaynına sahiptir ki diğer Metroidvania oyunlarında olduğu gibi kaybolmuyorsun. İçgüdüsel olarak nereye gideceğini bulabiliyorsun. Omori, Undertale ve To The Moon oyunları bir insana duyguları en uç haliyle yaşatabilmek için şaşalı grafiklere ihtiyaç duymadığını anlatabilecek rol yapma oyunlarından en iyi örneklerdendir. Bu tür oyunları oynayabilmek için grafik takıntını bir kenara bırakmalı ve ben ön yargılı insan değilim mi? Aynı karşısında söylemen gerek. Ve bu oyunlara en azından kısa da olsa şans vermeyi denemelisin. Undertale tek bir adamın elinden çıkmış, haddinden birazcık fazla abartılsa da oyunların grafiklerinin öneminin çok da değerli olmadığını anlatabilmiş devrimsel bir oyundur. Tatlı ve sempatik karakterleriyle hemen bağlanabileceğiniz, tercihlerinizin vicdan azabını çekebileceğiniz, hikayesiyle kendisine aşık edebilecek çok uzun olmayan bir oyun. Oynanışı sıra tabanlı ve üstünüze gelen saldırılardan kaçınma becerisi üzerine. Omori tatlı çizimlerinin ardında derin psikolojik korku öğeleri taşıyan, geceleri bu grafikleriyle arkanızı kontrol ettirecek çok değerli bir oyun. JRPG isimli sıra tabanlı bir oynanışı benimsemiş, ancak kendine has olarak duygu yeteneklerini oyuna entegre ederek eşsizliğini ortaya koymuş. İçinde bulunduğunuz duruma göre duygularınızı avantaja ve dezavantaja çevirebiliyorsun. Kızgınsan daha güçlü ama daha savunmasız, üzgünsen daha dayanıklı ama daha yavaşsın. Yer yer şok edecek, yer yer korkutacak, yer yerde sevimlilikten ağlatacak, bir çocuğun travma dolu 3 dünyasıyla gerçek dünyayı birbirine bağlayan, ölmeden önce deneyim edilmesi gereken bir oyun. Undertale'de nefret ettiğim bir mekaniği de adam akıllı hale getirmiş bir oyundur kendisi. Yürürken yoktan var olan, zaman kaybettirecek düşmanlarla uğraşmak yerine burada savaşmak istediğiniz düşmana temas etmeli, istemezseniz de kendilerinden kaçınarak hızlıca olay yerinden uzaklaşabilirsiniz. Omori'ye detaylı bir inceleme videosu yapmak isterdim ama bunu gayet yerinde ve güzel yapan insanlar var. O yüzden hiç dokunmayacağım. Çok yoğun bir istek belki bu düşüncemi bir kere daha gözden geçirmemi sağlayabilir. To The Moon türe giriş için ağır gelebilir. Klasik bir oyun gibi hissettirmeyebilir. Karmaşık oyun mekanikleri, baş düşman dövüşleri, silah milah yok. Ama ne var biliyor musun? Bir ömürlük bir hikaye var. Bu 3 oyundan Omori'yi travma yaratacak Mario ve Sonic oyunlarını çocuk oyunu diyerek küçümsüyor ve geçiyorsun. Ama bu oyunlar yaratıcılığın bir ders kitabı olsa başları oynayacak kadar içerik barındıran platform oyunları. Sonic oyunları senin bildiğinin aksine flash oyunlardan ibaret değiller. Bu oyunlar çok ciddi AAA oyunlardır aslında. Orijinal oyunlarını Steam'de ve diğer platformlarda bulabilirsin. Hızlı platform oyunları isteyen bir oyuncuysan aradığın şey Sonic oyunlarıdır. Modern dönem için konuşacak olursak Sonic Mania en iyi 2 boyutlu platform oyunlarındandır. 3 boyutlu olarak da Sonic X Shadow Generations'ı öneriyorum. Bu oyunlarda eski oyunların bölümlerini modernleşmiş halinde oynayacak ve önceki oyunlarla beraber yeni oyunlarının tadını alacaksın. En efsane Sonic oyunları da şahsi fikrimce Sonic 3 and Knuckles ve Sonic Adventure'dır. Sonic asla güzel değildi diyenlere de kulak asmayın. Bağnaz AC'nin bir zamanlar ortaya attığı boş bir söylemden ibaretti. Sonic ilk zamanlarında su götürmez bir şekilde gayet güzeldi. Sonic 06 zamanlarında işte bir yokuş aşağıya gidiş oldu orada. Mario oyunları için görüntü kullanmayacağım. Çünkü Nintendo oyunları beni çok korkutuyor. Mario daha yavaş hareket ettiğin, ancak platform mekanikleri konusunda her bir bölümünde ağzını açık bırakacak kadar çeşitli. Bunu da mı düşündünüz? Yeter artık yeni mekanik istemiyorum dedirtecek kadar çeşitliliğe boğabilecek çok nadir oyunlardan. Portal 2 bulmaca oyunlarının ilahıdır. Bulmaca oyunları daha basit çizimlerle de karşınıza çıkabilir. Daha karmaşık oynanış içeren mekanikleriyle de bu oyunlara girişeceğiniz zaman pratik zekanızı bilemeyi ve çözüm odaklı olmayı hedeflemelisiniz. Portal 2'de yapay zekaya sahip bir robot tarafından zorla test odalarına sokulup onları portal silahınızla çözdüğünüz bir oyun. Fizik tabanlı mekanikleriyle bol bol çeşitlilik sağlamış. Zorlayıcı ama sıkıcılaşmayan bulmacaları muhteşem hikayesiyle harmanlaşarak nihai oyunu ortaya koymuştur. O oyunu oynarken sabırlı olmalı. Deneme ve yanılma yapmaktan korkmamalı. Asla çözüm videolarına başvurmamalısın. Evire çevire de olsa en sonunda çözüme ulaşacaksın. İstediği zaman da neden bitti diye üzüleceksin. Eğer ilk oyunu oynamadan ikincisine geçemem diyorsan ilk oyun çok kısa bir deneme projesi gibi. Hemen aradan çıkartabilirsin. İkinci oyunu da bitirdikten sonra asıl macera yeni başlıyor. Co-op modu, topluluk haritaları ve modlarıyla dolu bu oyunun içeriğini bitirebilmem mümkün değil. Hatta bazı modlar Steam'de bir sayfa bile edildi. Onları da oynamanı öneriyorum. Özellikle Portal Stories Man. Baldur's Gate 3 ve Disco Elysium rol yapma türünün daha uzun bir süre en iyileri olarak kalacak gibi duruyor. Bu oyunlardan çokça bahsedildiği için ben de bahsetme gereksinimi duymuyorum. Üzerlerine çok konuşulmuş ve herkes tarafından az çok da olsa biliniyorlar. Sadece rol yapma temasından konuşalım istiyorum. Yapacağın seçimler bu oyunlarda sana eşsiz deneyim
deneyimler vaat ediyor. Şunu yapsaydım nasıl olurdu diye merak ettiğin dönemi bir yana bırakıp seçimini yapıyor ve sonucunu belki en ağır şekilde, belki de en tatlı şekilde görüyoruz. Bu oyunları oynayan oyuncular bazen yaptıkları seçimlerle barışık olmadığı durumlar oluyor. Bu yüzden seçimlerinden önceki kayıt dosyalarına sık sık döndükleri oluyor. Bunu yapma. Bu oyunculardan olma. High on Life ve Stanley Parable eğlendiren ve düşündüren mizah oyunları. Bu oyunları sevebilmek için yapman gereken tek şey oynamak. Çünkü zaten seni eğlendirecek, güldürecek, yer yerde düşündürecek. Senin tek yapman gereken oyuna tuşuna basmak olacak. High on Life aksiyon dolu bir birinci şahıs nişancı oyunu. Düşmanların arasında canın için savaştığın anlarda bile arada 10 tane espri patlıyor. Rick and Morty'nin yapımcılarından çıktığını çok rahat belli ediyor. Karakterinin yalnız kaldığı zamanlarda nerede espri patlıyor diye merak ediyorsan hiç endişelenme, çünkü konuşabilen silahların hemen bu imdadına koşarak seni yalnızlıktan kurtarıyorlar. Bol bol diyalog ve aksiyon içeren bu oyun hem galaksiler arası aksiyon hem de yüzlerce şaka vaat ediyor. Saf eğlence arayan bir oyuncu için müthiş bir tercih. Bu oyunda çocuk öldürebildiğini söylemiş miydim? Stanley Parable tamamen garip bir oyun oynayacağım diye girilmesi gereken bir oyun. Çünkü gerçekten normal bir video oyunu anlayışından uzak. Sıradan bir insan olarak ofiste sıradan bir güne başlıyorsun. Papers, Please point and click türünün ve uzaktan sıkıcı gözüken bir deneyimin nasıl aklını başından alacak bir deneyim olma potansiyeli taşıyabileceğini görebileceğin, bu oyundan sonra bütün ön yargılarını artık bir kenara bırakarak hayatını her yeniliğe açık yaşattırabilecek bir point and click türü etrafa tıklayarak oyunu oynadığın inanılmaz basit bir mekanikten ibaret. Ama bu basitlik sana sunulabileceklerinin büyüklüğünü hiç küçültmüyor. Sınır kapısında sıradan bir memur gibi gözüktüğün bu oyun aslında senin ahlaki sınırlarının kapısını temsil ediyor. Kurgusal bir totaliter devlet olan Arstotzka'nın sınır kapısına gelen insanların pasaportlarına ve belgelerine bakarak ülkeye giriş yapıp yapamayacaklarını karar veriyorsun. İşler sonrasında karışıyor. Daha sıkı kurallar geliyor. Kontrol etmen gereken detaylar artıyor. Ahlaki sınırlarını zorlayacak türlü seçimlerle baş başa kalıyor. Mesela hasta bir çocuğu olan birisini ufak bir harf hatası nedeniyle kurallar dolayısıyla geçirmemelisin. İşte burada senin vicdanın kapıyı çalmaya başlıyor. Çok ilginç karakterlerle dolu bu oyunda striptiz kulübüne bile davet ediliyorsun. Peki ya sınır kapısında işin bitince ne oluyor? Evinde bakman gereken bir eşin, çocuğun ve 2 akraban daha var. Bu yüzden bazen paraya sıkıştığında illegal işler yapmaya vicdanın razı gelecek mi? Ne zaman bir simülasyon oyunu ya da yayıncıların çok eğlendiği oyunlar oynasam kendimi manyak sıkılırken buluyorum. Yayıncıların böyle tamamen eğlendiği bazı oyunlardan uzak durmakta kesinlikle bir fayda var. Son olarak ritim oyunlarından bahsedelim. Crypt of the Necrodancer ve Beat Blast güzel örnekler. Bu oyunlarda müziğe kulak vermeli ve kalp atışlarınız gibi ritme ayak uydurmalısınız. Crypt of the Necrodancer kolay gibi hissettiren ama uç noktada bir zorluk sunan ilginç bir oyun. Ritme ne kadar ayak uydurursanız o kadar ödüllendirilir ve o kadar güçlenirsiniz. Ama bak şimdi, bu ritim meselesi sadece senin uyman gereken bir şey değil. Düşmanlar da bu ritimlere ayak uyduruyor ve hepsinin çok çeşitli saldırı örüntüleri var. Bunları öğrenirken ve ritimle cebelleşirken zamanın nasıl geçtiğini asla anlamayacaksın. Beat Blast çok daha basit, daha sakin ama yeri gelince çılgınlığıyla aklını başından alabilecek bir oyun. Midipad gibi bir arayüze sahipsin. Oyun boyunca edindiğin yeteneklerini koyduğun satıra ve ritmik lokasyonuna göre farklı saldırılara sahip oluyorsun. Zindan aralarında çıkacak olan mağazalarda da farklı geliştirmeler alarak karakterini hiç ummadığın şekillerde geliştireceksin. Baş düşman dövüşleri de şu grafikte bir oyun için beklenmedik şekilde epik hissettiriyor. Kısa bir deneyim ama denemeye kesinlikle değer. Bütün bu listede en can alıcı oyunları koymaya çalıştım. Çok daha fazla ilgi çeken ve en çok bilinen oyunları dahil etmedim. Farklı türleri olan yaklaşım üzerine konuşmak istedim. Sen neler oynuyorsun? Listede olmasını istediğin senin önerilerin ne olurdu? Yorumlarda daha fazla konuşalım. Umarım yaptığım videonun sana yararı olmuştur. Şimdi bütün top sende. Ön yargılarını bir kenara bırakıp sana çok uzak gelen oyunlara bir şans verecek misin? Hangisiyle başlayacaksın? Yoksa bir 4000 saatini daha sürekli aynı şeyleri yaptığın oyunlarda bütün geleceğini ve potansiyelini çöpe mi atacaksın?